Şu da benim size nacizane tavsiyem olsun. Araç kullanmaya başladıktan sonra emin olun çok işinize yarayacak bir şey. Bugün size arabaların mekanizmalarından bahsetmek istiyorum. Ben manuel vitesi her zaman daha güvenli buluyorum. Bunun da sebebini anlatacağım. Bu elimle tutmuş olduğum direksiyon. Araba bu sefer yine bağırmaya başlayacak. Diyecek beni arttır. Hızlanmak istiyor çünkü araba. Sen gaza basıyorsun çünkü. Arabayı kullanmayı size abiniz, babanız, amcanız, emminiz, dayınız, halanız, teyzeniz, ananız öğretemez. Şu anki arabalarda, yani günümüz arabalarıyla araç kullanmayı öğrenmek bence biraz daha kolay. Maşallah diyelim öncelikle de. Şimdi nazar değmesin, giderken kaza yaparız. Bakın başlıyorum, o yüzden iyi dinleyin. Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Ali Kaçar. Yaklaşık 12 yıldır İstanbul'da ticaret taksi şoförlüğü yapıyorum. Aynı zamanda YouTube'da takside almış olduğum yolcularla beraber içerik üretiyorum. Genelde ürettiğim içerikler yolcuların hikayeleri oluyor ya da benim başımdan geçen ilginç olaylar oluyor. Sizlere direksiyon dersi vermeye karar verdim. Bunu bölüm bölüm yapmak istiyorum. Şu an İstanbul trafiğindeyim ve müsait olduğum bir an içerisindeyim. Aklınıza takılan sorular olursa bu eğitimden sonra sizden ricam yorumlar kısmında yazın, ulaşın bana. Elimden geldiği kadar ben de size yazmaya çalışırım. Hatta muhtemelen de bu işin ustadı abilerimiz de size cevap verecektir. Araç kullanmakla alakalı bir şey anlatmak istiyorum öncelikle. Buraları lütfen sardırmadan, özellikle buraları sardırmadan izleyin ki 1-0 önde başlamanıza sebep olsun. Fark ettiyseniz ben araba kullanırken sırtıma yaslanmışım ve gayet rahat bir şekilde oturuyorum. Araç kullanırken yeni başlayacak olan sürücü adayları genelde çok kasıntı davranıyor. İşte şu şekilde oturuyorlar. Efendime söyleyeyim, aynalarını kendilerine göre ayarlamıyorlar. Panik halinde oluyorlar vesaire. Ama ne iş yaparsanız yapın, yaptığınız işi sakin yapmazsanız konsantrasyon eksikliği yaşamış olursunuz ve bu da sizi hataya iter. Eğer aracı kullanırken sakin olmazsanız kaza yapma imkanınız daha yüksek olur. Evet, yeni başlıyorsunuz ve heyecanınız da var ama sakinlik her zaman size dediğim gibi 1-0 öne getirir. Çünkü araba, kullandığınız araç sizin, bakın bunu unutmayın, ellerinizin, kollarınızın, ayaklarınızın ve beyninizin oynattığı bir oyuncak. Tamamıyla düşünce ve refleks işi. Tabii tecrübe, artık burada tecrübe reflekslerin ezberlemesi oluyor aslında. Ezberlenmesi oluyor mesela. İlk derste ben size bundan bahsetmek istedim. Sizden ricam sakin olun ve sakinliğinizi koruyun arkadaşlar. Sakin olmazsanız hiçbir yere varamazsınız. Yanınızda kim olursa olsun. Bir de şu da benim size nacizane tavsiyem olsun. Araç kullanmaya başladıktan sonra emin olun çok işinize yarayacak bir şey. Şeridinizi ihlal etmeyin. Şeridi ihlal etmezseniz hatalı olmazsınız. Zaten İstanbul trafiğindeyseniz eğer ya da trafikli bir alandaysanız yapacağınız kaza genelde maddi hasarlı olur. Ben öyle insanlar gördüm ki ufacık bir kaza sonrasında böyle elleri ayakları titreyen ama arabanın kenarında sadece ufak bir çizik var. İşte bu o şoförün algılarıyla alakalı bir durum. Yani normalde olayda hiçbir şey yok yani. Kaza yapabilirsiniz. Ben yaklaşık 16-17 yıldır trafikteyim. Yaşım 32. Erken de başlamıştım biraz. Biz de yapıyoruz kaza. Şimdi size basit birkaç şeyden bahsedeceğim. Araç nasıl kullanılır? Onlardan bahsetmek istiyorum. Şu an ben de sizlerle beraber seyir halindeyim. Ve nasıl sizlerle konuşurken benim ellerim, ayaklarım, gözlerim, aynalara bakmam, dikiz aynasını kontrol etmem, işte sinyali geçerken kullanıyor olmam vesaire. Bunlar benim tecrübem. Bunlar sizin de zamanla ezberinizde olacak ve siz de zamanla bunu tecrübe edineceksiniz. Öncelikle eğer kullandığınız araba, bakın başlıyorum, o yüzden iyi dinleyin. Eğer ki kullandığınız araba işte bir eski kasa Şahin değilse ya da bir Şahin, yani eski kasasını boş verin de Şahin değilse, Doğan değilse, yani eski bir araç değilse, biraz böyle şimdi son dönemin arabaları ne marka olursa olsun üst düzey araba oldu. Yani biz eskiden mesela
kullandığımız arabalar mesela hidrolik değildi. Efendime söyleyeyim, marşa basıyorsun, ikinciye, üçüncüye marş alırdı. Yani konfor zayıftı. Ve şu anki arabalarda yokuş kalkış desteği falan var. Bunu ilerleyen derslerde size daha da iyi anlatacağım. Bugün size arabaların mekanizmalarından bahsetmek istiyorum. Hatta ikinci kamerayı da şurada hemen çalıştırayım bir yandan. Benim size nacizane tavsiyem, bayanlar genelde otomatik vites tercih ediyor ama ben manuel vitesi her zaman daha güvenli buluyorum. Bunun da sebebini ilerleyen derslerde anlatacağım. Belki güleceksiniz ama detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Bu elimle tutmuş olduğum direksiyon. Hatta diğer kamerayla göstereyim. Benim arabam biraz spor görünümlü bir araba. Şimdi bu elimde tutmuş olduğum direksiyon ne tarafa çevirirsen o tarafa dönüyor. Yalnız yani direksiyon kelimesi o kadar basit ki, kullandığın arabanın kaç tur manevra atması, yani direksiyonun kaç tur manevrada ne kadarlık bir açı dönüyor olması, bu mesela senin zamanla tecrübe edebileceğin bir durum. Her arabada bu aynı olmuyor mesela. Şimdi ulan diyeceksin, adam direksiyon anlatıyordu. Bilgiye bak demişsindir belki. Ama bu vermiş olduğum bilgi senin işine yarayacak. Her arabanın manevra kabiliyeti aynı değil. Mesela ben 180 derecelik bir açıyı sallıyorum, 2 turda alabiliyorsam, işte bazı arabada 1,5 turda alabiliyorsun. Görmüş olduğunuz şu alan vites topuzu. Yani vites diyelim buna. Bu el freni. Ayağımda da işte gaz, sağ tarafta şu görmüş olduğunuz gaz, ortadaki fren, sol taraftaki de debriyaj. Şu an debriyaja basılı tutuyorum ve ayağımda frende, ortada. Şu ayak görmüş olduğunuz gibi hemen böyle topuk tam fren ile sağ taraftaki gazın ortasında. Kullanacağınız ayağınız, sol ayağınız sürekli debriyajın yanında. Şu an benim ayağımı tutmuş olduğum gibi olacak. Şu an bir yandan araç kullandığım için kameranın kadrajını çok iyi göremiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Umuyorum ki doğru bir kadraj çekiyordur. Şu anki hızım yaklaşık olarak 15 falan. Evet, sol tarafta ayağınız olacak ve araç seyir halindeyken durmak istediğiniz zaman sık sık kullanacağınız bir pedal, bu pedal. Debriyaj pedalı. Şu an benim arabam duruyor ve kalkış yapacağım birazdan. Vitesim boşta. Vites her zaman boştayken, bu boşta kelimesi ne demek ondan bahsetmek istiyorum önce. Arabaların geneli ya ön çeker olur ya da arkadan iter olur. Hatta bazen arabaların üzerinde 4x4 yazan bir yazı görürsünüz. O zaman da 4x4, yani 4 tekerde güç olmuş oluyor. Basit bir örnekle anlatmak istiyorum bunu. Diyelim ki şu elimde, yani bu elimin, yani şu yumruğun olduğu kısım benim arabamın motoru. Yakıttan almış olduğu enerjiyi güce çevirerek lastiklerin hareket etmesini sağlıyor. Bu lastiklerin hareket etmesini sağlaması için benim gaza dokunmam gerekiyor. Bu arada motor, eğer dizel motorsa patlayarak, eğer ki benzinli motor ise o zaman da ateşleyerek devreye giriyor. Motor, hani derslerine şu an girmek istemiyorum. Çünkü benim uzmanlık alanım yani motor, arabanın herhangi bir aksanı değil. Yanlış bir cümle de kullanmak istemiyorum orada. Ben sürüş tarafında bildiğimi anlatmak istiyorum size. Şimdi motordan aldığı gücü lastiklere aktarırken arabanın ön tekerinde ise güç, motoru ön tekerlere bağladıysalar o zaman güç öne veriyor. Eğer ki motoru arka tekere bağladıysalar o zaman da araba arkadan iter oluyor. Araç görmüş olduğunuz gibi bir vites var. Boşta kavramını anlatmak istiyorum size. Günümüz araçlarında şu an 6 vitesli oluyor genelde arabalar. Benim arabam 5 vites. Birinci vites her zaman güç vitesidir. Arabanın kalkmak için güce ihtiyacı vardır. Beşinci vites de hız vitesidir. Birinci vites güç vitesidir. Beşinci vites hız vitesidir. Vites arttıkça araba hızlanır. Ve burada arabanın bazı kadrajları var. Yani size burada üst limiti diyeyim. Sallıyorum, yani şu an bunu afaki sallıyorum. Yani bunu daha farklı şekilde telaffuz edecek bir üstadı mutlaka vardır. Diyelim ki arabanın kalkış yapması lazım. Ya o an arabanın güce ihtiyacı oluyor. Güce ihtiyacı varsa eğer arabanın, o zaman senin düşük vitese ihtiyacın olmuş oluyor. Yani düşük vites güç vitesi, büyük vites hız vitesi. Senin araban yeni kalkıyorsa güçlü olması lazım. O zaman sen ne yapacaksın? Birinci viteste kalkacaksın. Birinci vitesle yapabileceğin maksimum hız, bu arabadan arabaya değişir tabi ama yani 30 falandır. Burada artık sen debriyaja basacaksın debriyaja, arabanın ikinci vitese atacaksın. Sonra zaten araba ikinci vitese taktığın zaman böyle boşal, mesela araba hareket halindeyken ikinci vitese tak, ayağını debriyajdan çek,
Arabanın böyle bir ağırlığı olacak. Onu fark edeceksin zaten. Sonra ikinci vitesten de, araba ikinci vitesteyken de bastın gaza böyle. Ne oldu? Araba bu sefer yine bağırmaya başlayacak. Diyecek beni arttır. Hızlanmak istiyor çünkü araba. Sen gaza basıyorsun çünkü. O zaman ne yapacaksın? 2'den 3'e atacaksın. 3'ün de bir seviyesi var. 4'ün de 5'in de bir seviyesi var. Bunları zaten arabayı kullandıkça tecrübe edeceksiniz. Ben burada size teknik bilgiler aktarmaya çalışacağım. Bu teknik bilgileri anlatırken de şundan bahsetmek istiyorum. Arabayı kullanmayı size abiniz, babanız, amcanız, emminiz, dayınız, işte halanız, teyzeniz, ananız öğretemez. Siz kendiniz öğrenirsiniz. Onlar size sadece anlatır. Şu an benim yaptığım gibi. Güzel bilgiler de verebilir. Ama siz tamamıyla kendi reflekslerinizi vücudunuza ezberleterek, yani tecrübe kazanarak öğrenirsiniz. Bahsetmiş olduğum vites sistemi bu şekilde çalışıyor. Şu an mesela ben durur vaziyetteyim ve arabam şu an duruyor. Tek ayağım frende, sağ ayağım. İstediğim zaman frende, istediğim zaman gazda, yani ikisine birden manevra kabiliyeti olacak şekilde tutuyorum ayağımı. Şu an benim arabam boşta. Hemen onu da şuradan göstereyim. Şu an arabam boşta. Vitesi arttırmak için arabada şu görmüş olduğunuz sol pedala basacaksınız. Sonuna kadar gidecek böyle pedal. Eğer ki yarım falan tutarsanız böyle vitesi arttıramazsınız. Sonuna kadar basacaksınız. Dediğim gibi eğer yarım yaparsanız vites artmaz. Aynı şöyle olur. Bakın şu an mesela araba yarım debriyaj, tamam mı? Vitesi arttırmak istiyorum. Geçmiyor. Ses çıkıyor. Hatta gajırt diye bir ses de gelebilir. O yüzden ne yapacaksın? Ayağım şu an sonuna kadar basmış vaziyette. 2'ye taktım. Ayağımı çektim. Araba hemen motora girdi. Bak, gaza basmasam bile araba kendine hızlanıyor. Arabanın boşta olan kavramı da herhangi bir viteste olmayınca, 1'de değil, 2'de değil, 3'te değil, 4'te değil, araba o zaman işte boşta olmuş oluyor. Sen ne yapacaksın? Bak, boşta olduğunu şuradan anlayabilirsin. Sağ eşit, sol eşit, tam ortada, şu noktada kalıyor yani vites. 3 ile 4'ün ortasında. O zaman ne yapacaksın? Araba buradayken araba boşta oluyor. Peki boşta olduğu zaman ne olur araba? Şu an mesela seyir halinde. Bak, şu an boşta olmasına rağmen araba gidiyor. Boşta olduğu zaman eğer ki el frenini çekmezsen ve araba yokuş aşağı ya da yokuş yukarıysa kayar. Sen burada arabanı istop ettirdiğin zaman arabanı ne yapacaksın? Ya viteste bırakacaksın ve hem viteste bırakacaksın hem de el frenini sağlam bir şekilde çekeceksin. Gelelim işin püf noktasına. Kaldırmak istiyorsun arabayı. Şu anki arabalarda, şu an yani günümüz arabalarıyla araç kullanmayı öğrenmek bence biraz daha kolay. Eğer ki hele ki bir de yani biraz tecrübeliysen, yani benim gibi ya da bizim gibi diyeyim, maşallah diyelim öncelikle de, şimdi nazar değmesin, giderken kaza yaparız. Tecrübeliysen böyle yeni model araba kullanmak istersin. Çünkü niye? Yormuyor. Eski arabalar gibi değil. Yapacağın şey şu ki, kalkış yaparken önce ne yaptın abi? Hemen size burada göstermek istiyorum. Şuraya arabayı çekeyim. Müsait bir yere. Yolcu çıktı. Yolcuyu da alayım da kaldığım yerden devam edelim birazdan. Arkadaşlar, yolcuyu indirdim. Çok da aslında güzel sohbet ettik ama izin vermedi yayınlamam için. Her neyse, biz şimdi konuya geri dönelim. Şu an görmüş olduğunuz gibi yokuş yukarıdayım ben. Biraz böyle yokuş var. Çok hafif bir çap var. Şu an ayağım frende. Hatta arabayı da istop edeyim. El frenini çektim. Şu an araba boşta. El freni çekmişim. Şu şekilde durursa, araç viteste durursa, yokuş yukarı olduğu için daha güvenli olur. Şimdi diyelim ki kullanmaya başlayacağız arabayı. Arabayı önce yarım kontak yapıyorum. Şu görmüş olduğunuz ışıkların sönmesini bekleyeceğim. Bak, gördünüz mü? Işıklar söndü. Işıklar söndükten sonra ben arabamın vitesini boşa aldım. Sağ ayağımı görmüş olduğunuz gibi frende tuttum. Arkadan araba geldi. Sol ayağımda sonuna kadar debriyaja bastım ve arabayı çalıştırdım. Sonrasında el frenini indirdim ve kalkış yapmaya başladım. Bu kalkışı nasıl yaptım? Tekrar edeceğim şimdi. Şu arkadaki arabaya yol vereyim. Kalkışı nasıl yaptığımdan bahsedeceğim. Benim arabamda yokuş kalkış desteği var ama yokuş kalkış desteği olmasaydı da farklı bir teknik uygulayacaktım. Şimdi tekrardan söylüyorum. Ayağımın teki, hatta alt ışıkları da yakayım ben. Şimdi tek ayağım frende, sağ ayağım, sol ayağımı sonuna kadar bastım ve sağ ayağım ile yavaş yavaş arabayı birinci vites taktıktan sonra yavaş yavaş gaza basıyorum ve sol ayağımı yavaş yavaş debriyajdan çekiyorum. Eşit bir şekilde olacak.
Yalnız bunu herkes farklı algılıyor. Diyor ki ayağını debriyajdan çektiğin kadar sağ ayağını gaza bastırıyorlar. Aslında burada yanlış bir cümle kullanıyorlar. Şimdi şurada ayağımı sonuna kadar bastım ve çekerken şurada bir yerde arabanın debriyajla baskı ile balata birbirini kavruyor. Ondan bahsedeceğim. Şimdi baskı ile balatanın tam birbirini kavradığı yerde gaz vermek gerekiyor. Gördünüz mü? Yukarıda bir yerde kavruyordu benim. Yani oraya kadar çekiyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Ama tam kavradığı yeri ben şurası. Bak tam bu nokta. Onu biliyorum. O ara gaza basıyorum ve araba hareket etmeye başlıyor. Şimdi gaz debriyaj olayını, baskı balata sistemini anlatmak istiyorum size. Bir yandan da ikinci kadraj elimi çekecektir. Şimdi düşünün ki birisi baskı, şu elimde bir dişli var. Diğeri de balata. Şimdi bunlardan bir tanesi lastiğe gidiyor. Bir bağlantı var, öyle düşünün. Bir orada demir parçası var diye düşünün. Yani buradan bir güç lastiklere gidiyor. Buradan da bir tanesinin bağlantısı motora gidiyor. Bunlar, sen motoru çevirdikçe, gaza bastıkça motor çalışmaya başlıyor ve baskı hareket etmeye başlıyor. Peki nasıl hareket ediyor? Şu görmüş olduğunuz tepsi gibi bir dişli farz edin. Sürekli bu istikamette dönüyor. Yani ben size tabii ki olayları daha böyle gerçekçi anlatmak isterdim elimde bir mekanizmayla ama şu an o imkanda değilim ama çalışma mantığını anlatabilirim diye düşünüyorum. Düşünün ki bu sürekli saat yönde dönüyor bu şekilde. Gaza bastığın sürece bu sürekli böyle fıldır fıldır dönüyor. Sen arabayı hareket ettirmen için balata ile baskının birbirine geçmesi lazım ki beraber dönsünler. Beraber dönerseler eğer ne olacak? Motordaki gücü sen baskı balatayı birleştirerek lastiklere ulaştıracaksın ve lastikler hareket etmeye başlayacak. O zaman ne olacak? Debriyaja bastığın zaman ayrılacaklar. Debriyajdan ayağını çektiğin zaman tekrar birleşecekler. Mantık bu mantık. Zaten debriyaja basıp da vites attırmanın sebebi de bu. Çünkü vitesi attırman için o baskı ile balatayı ayırman lazım. Vitesi yerine oturtacaksın. Kaça atacaksan artık. Ondan sonra yeniden kaçta gidiyorsan git. Yeniden tekrar yavaşça debriyajdan ayağını çekip gaza ayağını basacaksın. Şimdi neymiş? Tam bu baskı ile balatanın birbirine geçtiği nokta, debriyajdan ayağını yavaş yavaş çektiğin noktaya denk getireceksin. Tam o arada hiç bak, mesela şöyle bir örnek vereyim. Gaza basma. Sağ ayağın frende olsun. Arabayı birinci vitese tak ve yavaş yavaş arabadan, yani debriyajdan ayağını yavaş yavaş çek ama sağ ayağın frende olsun. Tam o baskı ile balatanın birbirini kavradığı noktada araba titremeye başlayacak. Çünkü niye? Motor o an araba çalıştığı için dönüyor. Ama sen gaza basmıyorsun. Sen gaza basıp motora güç vermen lazım. Ve tek ayağında frende araç hareket edemiyor. Hareket edemediği için araba istop edecek. Tam o kavradığı noktada. Şimdilik bu işin teknik bilgisini bu şekilde anlatmaya çalıştım. İlerleyen süreçlerdeki dersleri nasıl belirleyeceğiz? Ondan bahsedeyim önce. Şu an ben uzman bir direksiyon öğretmeni vesaire değilim. Ve o yüzden sizlere bir şey anlatırken hangi sıralamaya göre gitmem gerektiğini açıkçası bilmiyorum. Ama umuyorum ki iyi de yaptım. Yani yapmışımdır. İyi anlatmışımdır. Dediğim gibi araç kaldırma olayı bu şekilde oluyor. Bir sonraki derste aracı hareket ettirdikten sonraki durumdan bahsedeceğim. Yalnız o dersler bu kadar uzun olmayacaktır. Çünkü ben bu ilk derste sizler için şeyi anlattım. İşte araba kullanırken sakin kalmalısınız. Arabanın işte bazı teknik özelliklerinden falan bahsettim. O yüzden ikinci derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu arada benim kanalda, yani YouTube kanalımda diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Emin olun sizin de dikkatinizi çekecek birkaç içerik vardır. Eleştirdiğiniz yerler olabilir. Efendime söyleyeyim, hoşunuza giden yerler olabilir. Eğer ki abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. İlerleyen zamanlarda belki size direksiyon dersi bile verebilirim. Hoşça kalın.